Şu an Fas'tayız. Ama kimse bilmiyor. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor ama Fas'tayım. Kimse bilmiyor. Farklı bir yerdeyiz. Burası tropik orman mı? Evet abi, burası Jardim. Yani normalde çok Türkiye'de görmediğimiz tarzda ağaçlar, bitkiler var. Bambus gibi bir şey içiyoruz herhalde. Masum Sivaslı şeker kamışı suyu içerken yakalandı. Takla atan maymunlara ve kobraların dans ettiği yere geldik. Evet, şurada gördüğünüz gibi bir maymun, kıyafet giymiş bir maymun takla atıyordu. Tabii ne kadar takla o kadar yem. Şimdi evet. Aralarında Cezayir, Moritanya, Tunus ve Libya'nın da bulunduğu Mağrip bölgesinin en önemli ülkesi olan Fas, Afrika'nın belki de en farklı ve egzotik ülkesi konumunda. Akdeniz'in Atlantik Okyanusu ile buluştuğu Avrupa'nın hemen yanı başındaki gizemli bir ülke. Öyle ki bünyesinde birden fazla kültürü bir arada yaşatan, çeşitli değerlerin yaşatıldığı bir coğrafya. Üstelik öyle küçük bir ülkede değil. Tam 446.550 kilometrekarelik devasa bir toprak alanına sahip, çölleriyle meşhur bir coğrafyadan söz ediyorum. Ülkenin sahip olduğu toprak parçası Türkiye'nin yarısından biraz daha fazla. Resmi nüfusu ise 40 milyon kişi. Yani aşağı yukarı yine Türkiye'nin yarısı kadar diyebiliriz. Fas ülkesi Afrika'nın en kuzeyindeki ülkelerinden biri. Fakat Afrika Birliği'ne üye değiller. Çünkü Afrika Birliği ile Fas arasında bir Sahra Çölü anlaşmazlığı var. İslam coğrafyası Mekke'yi merkeze aldığında batısına düşen bu bölgeye El Mağrib diyor ve Mağrib İslam medeniyetinde çok önemli bir yer işgal ediyor. Ayrıca Fas insanları kendilerini Afrika'dan çok Avrupa'ya ve Arabistan'a yakın görüyorlar. Zira her yıl Avrupalı milyonlarca insan Fas'ı ziyaret eder ve bundan ötürü ülkenin ana geçim kaynakları turizmdir. Bu sebeple Faslı insanlar Avrupa kültürüne bir hayli ılımlıdır ve onları severler. Araplara sempati duymalarının sebebi ise geçmişte Araplarla olan etkileşimleri, bugünkü inançlarının ve hayat felsefelerinin temelini oluşturuyor olmasıdır. Öyle ki Fas ülkesinde 40 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı İslamiyet'e bağlıdırlar ve sıkı bir Müslümandırlar. Hatta ülkedeki resmi dil Arapçadır ve Arap kültürünün benimsendiği bir hayat tarzı söz konusudur. Gelin Fas'taki yerel yaşamı hep birlikte görelim. Fatih abi, yolculuk var gibi. Nereye gidiyoruz? Fas'a gidiyoruz. Peki Fas'ın nüfusu kaç? Bakmadım ama tahmin etmemi ister misin? Ed abi. Aşağı yukarı bir 4-5 milyon vardır. Yaklaşık 42 milyon. Ney? Allah bayağı büyük. Fas'ın yüzde kaçı Müslümandır? %95'i. Güzel oran, %90. Son bir soru abi. Fas'ın en meşhur yemeği. Bunu özellikle sana soruyorum. Fas'ın en meşhur yemeği fasulye. Casablanca, Fas'ın beyaz şehrine hoş geldiniz. Atlas Okyanusu'nun sınırlarında bulunan Casablanca, Fas'ın en büyük şehridir. Afrika'nın en önemli ve en büyük liman şehirlerinden olan Casablanca, aynı zamanda hem ekonomik hem de demografik olarak Mağrip'in en büyük şehridir. Kuzey Afrika'da Atlas Okyanusu kıyısında yer alan bu etkileyici şehir, hem geleneksel hem de modern unsurları barındırır. Şimdi gelin bu şehri hep birlikte tanıyalım. Burası Atlas Okyanusu. Yani Senegal, Dakar'ı saymazsak Afrika'nın en uç bölgesi diyebiliriz. Yani buradan binlerce kilometre git, bir şey yok. Yine okyanus var. Birkaç bin kilometre daha gidersen Amerika'ya ulaşıyorsun.
Evet, bugün de Casablanca'ya geldik. Casablanca'da ilk durağımız Hasan II. Camii. Bu cami görüyorsunuz minare yapısı çok farklı. Yani bizim Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde gördüğümüz cami yapısından, minare yapısından çok farklı. Burası dünyanın en büyük ikinci camisi olarak geçiyor. Biz de şimdi içine gireceğiz. Vakit namazımızı kılacağız. Burada bu arada farklı bir uygulama var. Vakit namazları dışında camileri kapatıyorlar. Şimdi beraber girelim bakalım. Buyurun. Bütün her yerde Fas işlemesini yapmışlar burada. Fas'ta Endülüs etkisi de var o zaman. Endülüs mirası zaten. Ha? Yani öyle durduğuna bakmayın, yerde kalıp yapılıp da çakılmıyor. Yerinde yapılıyor yerinde. ne kadar yüksek olursa olsun. Şimdi burada iz düşümleri çok önemli. İz düşümleri yapmışlar. Altta da abdest almak için şadırvanlar var. Büyük böyle gül mermerler üzerine. Ortadan böyle su çıkıyor. Şuralar herhalde. Onun altı. Burası kral giriş kapısı. Kral geldiği zaman o kapıdan giriyor. Selam kapısı diyorlar oraya. Buranın altı da komple şadırvan hocam. Ve şadırvan da böyle büyük bir mermerden gül düşünün. Gülün ortasından su çıkıyor. Yapraklarından da böyle sular aktıkça insanlar abdest alıyor. Çok güzel turistik bir yer yani. Namaz vakitlerinin dışında müzeye çevriliyor. Turistler biletlerle giriyorlar. Namaz vakitlerinde Müslümanlar namaz kılıp çıkıyor sadece yani böyle bir durum. Hocam biz onu suyun üzerine arş ettik ayetinden ilhamla 2. Hasan ulemasını toplayarak kimsenin arsasından kimsenin hakkını almamak için %100 suya inşa edilmiş bir cami. Burası denizin üzerine inşa edilmiş. Biz onu denizin üstüne arş ettik ayetinden ilham alarak ulemayla böyle bir istişare ediyor. Çünkü sahil bölgeleri değerli ya hocam. Evet. Sahil bölgelerinde insanların arazisini gasp ederse hani cami niyetine yarın bir gün sıkıntı çıkar, hak çıkar diye. O yüzden camiyi suya şey yapıyor. Bir de diyor ben burayı böyle cami yapmazsam hani deniz bölgeleri yarın bir gün yok olup gidecek. Farklı restoran tarzı yerler diyelim. Mersin gibi olacak. Aynen. O yüzden biz burayı kurtaralım diyor. Böyle. Şurada sülalesi var. Yani şeceresi var bakın. Peygamber Efendimiz de altta. Görüyor musunuz? Evet. Altta Peygamber Efendimiz. Şurası da 2. Hasan. Şeceresi bu komple hocam. Komple şeceresini buraya altın harflerle kazdırıyor. Seyyid kendisi. Hem Seyyid hem de Şerif yani anne tarafından da baba tarafından da Hem Hasan'ı hem Hüseyin'i. hem Hasan hem Hüseyin aynen. Okyanusun kıyısının üstünde yani doldurma ile yapılmış bir cami. Şu an denizin üstündeyiz. Okyanusun kıyısının üstündeyiz. Çok etkilendik biz ekip olarak. Atlas stüdyolarındayız. Kapıyı açıyorum, giriyorum. Atlas stüdyolarını sizler için ziyaret ediyoruz. Hadi bakalım. Burada en son duyduğuma göre Mumya filmi, daha sonra Gladyatör gibi filmlerin çekildiği stüdyoya geldik. Evet, şu an Atlas Stüdyo'dayız. Marrakeş'e aşağı yukarı bir 3 saatlik bir yol. Burada Hollywood ve diğer Amerikan filmlerin birçok Prison Break, Gladiator, Tutankhamun dizileri, filmleri burada çekildi. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bunlar daha önce çalışıyordu da böyle buraya mı atmışlar sonra? Bunlar herhalde sadece süs. Şimdi uçaklar iptal olmuş. Mecburen kamyonla gideceğiz. Eskiden katırlarla giderdik bu yolları. Jon Snow with death. Why? Because we just see his death. For the American series, the Prison Break, so it was the smallest prison in the series. Şu an Kleopatra'nın, Mumya'nın ve Asterix ve Obelix'in filminin çekildiği yerdeyiz. Buranın yapımı 8 ay sürmüş. Sadece filmde de 10 dakika geçiyor. Çok detaylı bir şekilde çalışma yapılmış. Burası inşa edilmiş sadece bir 10 dakika için. Şu karşıda cennetin krallığı çekilmiş. Krallık çekilmiş oradan yani. Sonra böyle boş kalmış. Bir dakika, cennetin krallığı mı olur ya? Cennete girdikten sonra kral, köle öyle bir şey yok.
Evet, şimdi Mısır'dan Çin'e geldik. Chinatown. Burada Kundun filmi çekilmiş. Bir film daha çekilmiş. Way Back herhalde. Çin'den aşağı yukarı 300 tane Çinli getirmişler. Çünkü Fas'ta çekik gözlüler yokmuş. O yüzden 300 tane Çinli getirmişler. Ta Çin'den Fas'a. Marrakeş, Fas'ın orta kısmında bulunan bir şehir. Ülkenin ilk başkenti olma özelliğini taşıyan şehir, Atlas Dağları'nın dibinde bulunmakta ve Atlantik ile Fas arasında bir geçiş noktası oluşturmaktadır. Marrakeş, Kırmızı Şehir olarak bilinir. Fas'ın güneybatısında yer alan egzotik ve büyüleyici bir şehirdir. Afrika'nın sırlarını barındıran bu eşsiz şehir, geleneksel çarşıları, tarihi yapıları, muhteşem bahçeleri ve mistik atmosferiyle insanları kendine çeker. Haydi gelin bu şehri hep birlikte gezelim. Evet abi. Şu an neredeyiz? Şu an Marrakeş'teyiz. Burası mimari ne abi? Tarihi ne bu? Abi bana bir şey anlatmadan ben bunları nasıl soruyorum abi? Bilmiyorum ki burayı. Bilerek yapıyor musun? Ya oğlum çok acayipsin. Kardeş ne yaptığımızı söyleyeyim. Google'a yazdık Fas'ta, Marrakeş'te gezilmesi gereken yerler diye. Gezilmesi gereken yer olarak da buraya geldik. Ne olduğunu öğrendikten sonra tekrardan konuşabiliriz sanki. Bambus gibi bir şey içiyoruz herhalde. Bambusun suyunu mu, şekerini mi ne? Evet, Masum Sivaslı. 10 üzerinden Abi, Masum Sivaslı şeker kamışı suyu içerken yakalandı. Dünyayı gezen ama şeker kamışı suyu içmeyen. Egzotik, gayet güzel. Abi ne o? Şeker kamışının suyu güzel bir şeye benziyor. Sivaslı anlamaz ya. Adam katmer yemekten sağlıklı şeyleri unutmuş ya. Şu an aynı o bizim İstanbul'da adalardaki faytonlar var ya. Aynı öyle bir fayton meydanındayız. Ortalık biraz at kokuyor ama gayet güzel yani. Evet, şimdi takla atan maymunlara ve kobraların dans ettiği yere geldik. Gördüğünüz gibi bir kıyafet giymiş bir maymun takla atıyordu. Tabii ne kadar takla o kadar yem. Şimdi evet çıktı. Şu abinin kucağında da maymun. Gördün mü kobraları? Abi Fas'ta ilk izleminin nasıl oldu? Burası güzel bir yer. Turistik bir yer herhalde. Temiz, tertipli, düzenli ama evler biraz eski. Bir de trafik ışıkları yok. İnceden bir bizim memleketin 50 yıl önceki hali gibi bir hava var. Ama temiz, hava falan da güzel. Okyanusa uzak, inceden bir yayla havası var. En önemli soruyu soruyorum. Hayalhanemin Fas'ta ne işi var abi? Hayalhanemin Fas'ta ne işi var? Vallahi böyle hem ziyaret yaptığımız yerler var. Gittiğimiz ülkelerde ziyaret ettiğimiz arkadaşlarımız oluyor bizi takip eden. Aslında temel amacımız ecdat buralara niye gelmiş? Ta buralara kadar niye uzanmış? Sahabe-i kiram neden gelmiş? Burası aslen berberi bir yer. Değişik insan modelleri görüyoruz bakalım. O cihette bize faydalı. Değişik bir model var. Mesela burada bacanağım var. Hiç ayrılmayız kendisinden. 10 yıldır beraberiz. Kendisi de birkaç kelime eder diye düşünüyorum, birkaç kelam yani. Birkaç kelam. Yeterli mi hocam? Yeter yeter. Arkadaş, efendim, teşekküret Türkiye. Welcome, merhaba. Farklı bir yerdeyiz. Burası tropik orman mı? Evet abi, burası jardin yani. Normalde çok Türkiye'de görmediğimiz tarzda ağaçlar, bitkiler var. Burada dünyanın sayılı herhalde 2. sırada mı geliyormuş? Yeşillik, ormanlık park yerlerinden biriymiş. Fatih abi, deminki espriyi bir daha yapsana abi. Ne Fas'ta medrese açma esprisi mi? Hocam bunlar espri değil ha, bunlar gerçek olacak şeyler yani. Şimdi şakasını yapıyoruz ama yarın öbür gün Fas'ta da olmayalım mı diye bir hayalhanemde Fas'ı açabiliriz yani. Sen olmazsan Fas hayalde kalır. Ama hocam baksana ya, şuraya bak ya, burada da bir medrese olmasın bu.
aklımızın almayacağı bir seri üretimi de. Hatta ve hatta bir baharın gelmesiyle birlikte bir anda zuhur ettiriyor. Ya böyle bir kudreti temaşa ediyorsun. Anlamak lazım bunları. Bunlar deliller yani, bürhanlar. Benim kafam oralarda şu an, çok enteresan. Çeşit çeşit palmiye var yani. Her birinin yaprağı kendine ayrı kalıbı var. Mesela şöyle bir örnek konuşuyoruz ya, bir fabrikadan her bir ordunun her bir neferine kendine has özgü kıyafet çıkarması ne kadar müşkül. Halbuki tek seride çıkarsa daha kolay. Ama bakıyorsun burada her bir ordunun neferine ayrı ayrı giydirmiş Allah. Arada bir 30 metre büyüklüğünde bir palmiye var. Bak onu yukarıya doğru. Subhanallah. Bir de bu kavisli olmuş Yunus. Bak böyle J gibi gidiyor yani. Maşallah. Mesele o kadar yani. Aciziz ya. Baksana yani. Bir yaprağın tasarımını yapmaktan aciziz. Yapamayız yani. Şunların her birinin gövdesindeki boşluklar dahi bile hususi, kendine ait has kalıplarla çıkıyor. Enteresan. Nasıl bir kudretin nazarındayız. Bunu anlamamız lazım. Tırnakları hissediyor musun yoksa? Hissediyorum abi. Batıyor mu tırnağı? Çok ince. Ha, çok ince. Şimdi abi bunu biz değer verip sevdiğimiz gibi bu Allah'ın bir şekilde mukaddes lezzet alıyor. O yüzden yaratıyor yani. Normalde direkt kapanması lazım. Doğru, doğru. Evcil herhalde. Allah Allah. Sanki farkında ha şu anda onları şey yaptı. Aynen. Subhanallah. İlk baş korkuyordu ya, şimdi bakıyor. Bak kafa çeviriyor. Bir baktı dedi ki ha hayalhanem, bunlardan zarar geldi. Üstad, nekra'u Risale-i Nur fi Türkiye. Risale-i Nur. Ya, fi Türkiye. Şükran kesira. İlâ lika. Şimdi bu gördüklerinin hepsini geçeceğim. Abi meydan okuma geldi Ünal abi. Kim ya? Evet, şu an tanıyamıyoruz kendisini. Gözlüğü çıkaramıyorum ama bütün ömrümüz safarıyla geçti. Kimseyi tanımayız. Sahne çıkınca gerisi işte bilinir. Evet. Ersin abi. Efendim? Seni nasıl tanıdım ama bıyığından. O kadar da gizledim kendim ama. Abi şöyle Antep şivesiyle meydan oku ya Halis abiye. Valla Halis abinin anahtarını alacağım. Çekilin, Ersin geliyor. Burada oyuncu abiyi tanıdım. Nerede? Selamünaleyküm. Türk şirketinden. Evet. Abi şu an Fas'ta neredeyiz? Şu an Fas'ta Agadir'deyiz. Evet. Ülkü abim. Efendim? Hazır mısın? Hazırız. Yıllardır derste işlediğimiz hiç deveye bakmazlar mı mevzusu var ya. Şimdi gerçekten deveye bakıyoruz. Güzel. Develer bayağı... Evet abi şu an neredeyiz? Çöllere düştük. Şu an yolumuzu Valla bulamıyoruz. bu aslanlar nerede? Hiç değilse yanımızda cihazlar var. Şu an Agadir'in çöllerindeyiz. Her an yağmur, fırtına kopabilir. Hava bozuk. Biz de yolu bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor. Develer vardı yolda. Çektik Develere abi. sorduk.
ayetin dediği gibi deve nasıl yaratılmış hiç bakmıyorlar mı diye. Dedik bu ayeti yaşayalım. Gelip develerin nasıl yaratıldığına bakalım. Gerçekten az önce bayağı bir deve gördük. Kendi ağaçları yiyorlar ve ağızlarına batmıyor. Ağız yapıları ona uygun şekilde yaratılmış. Bakıyorsun ahır gücünde su biriktiriyor. Bu çöl koşullarına uygun bir şekilde öyle yaratmış. İçerisinde su var. Susuz kaldığında oradan besleniyor. Çok ilginç. Gerçekten. Onur abi, sen niye diskalifiye oldun? Kardeşim bisikletin elinden almış. Bisikletin elinden almışlar. Bir tur bineyim diye yalvarıyor. Bir araba ne yapıyorlar? Ne yapıyormuş kardeşim? Çabuk gelmiyor değil mi? Abi Antep'te ne diyorlar buna? Abi Antep'te ne diyorlar bilmiyorum da ruh böyle hızlı gitmek istiyor. Böyle serbest olmak bırakmıyorlar ya. Bana da geldi dedi ki bir daha bir kişiyi geçersen seni elerim dedi. Allah Allah, eliyor mu? Geçemedim. 2 kişiyi geçtim orada o görmeden. Tam birinciliğe geliyordum kimseye geçmedi. Abi deveyi görünce ne zannettin? Develeri zürafa zannettim dedim, birazdan da aslanlar çıkacak herhalde karşı. Burada aslan yok gibi abi. Ya inşallah yoktur. Çok eğleneceğim. Çok eğleneceğim. Abim serbest kullanım yasak. Engelliyorlar. Ünal abi seni niye elediler? Sen üç kere sarı kart yedin. Ben direkt kırmızı kart yedim ya. Sen niye elendin abi? Hocam gerçekten suçum yok. Seni niye ATV'ne aldılar? Ya şimdi biraz direksiyon kontrolüm iyi. Çekemedim. Onu şey yapamadılar. Çekemedim. Hocam birinci başlayıp birinci bitirdiniz ama. Şuna vereyim. Allah razı olsun Hamza. Thank you. Thank you very much. Valla Hamza sağ olsun bizi buraya kadar getirdi. Şimdi hakem değişti. İlk hakem bizim avukatı 2 kere uyardı. Sonra öbür hakem de geldi, o da 3.'yü uyardı. Ben de ondan cesaret buldum. Biraz şöyle bir şey yapayım falan. Son düzlükte son 5 dakika kala falan herhalde. Beni diskalifiye ettiler. Direkt kırmızı kart yedim. Araban da kırmızı abi. İlk kırmızıyı ben yedim. İlk cezayı ben yedim. Halbuki arkada millet keyfindeydi. Ben onu biliyorum. Çok basıyorum diyor. Ben diyorum yavaş yavaş basıyorum. Ünal abi niye elendi? Ehliyetine el koydular. Dedim o kadar şey yapma diye. Mehmet abi şayet gelmiş olsaydın bel problemin diye bir şey kalmazdı abi. Bel omurların oynardı. Her şey. Kesesi hiçbir şey kalmadı. Nefisle tartışma. Şimdi bu kadar iman dersi almamıza rağmen zihinde tam sentez yapamıyoruz. Birleştirme noktası çok zor oluyor. Özellikle bu imanın amele dökülen kısmı icap ediyor bize. Tam orası lazım. Şimdi orada kimisi zannediyor ki böyle bu hakikatleri bir şekilde okusam kafi gelir yeter. Kimisi evde bu iş çözülür zannediyor. Tam sahabe hayatına bakınca da orada çelişkiye düşüyor. Ya bu iş evde olacaksa sahabe neden bu kadar fedakarlık yapmış? Yani başka bir yol vardı da Ömer o yolu bulamadı mı? Hazreti Ebubekir o yolu bulamadı mı? Şimdi nefis burayı çok iyi kullanmayı biliyor. Belli noktalarda günahlara zaafı olan insanlara nefis haydi şu günahlara gir demeyi seviyor. Ama kimileri de var o günahlardan arınmış. Adamın gırtlağını kessen içkiye girmeyecek. Esrara girmeyecek. Kumara girmeyecek. Nefis bıraktı mı böyle bir adamı? Bırakmadı. Böyle bir adamı da aldatmasının başka yolları var. Okuduğu hakikatleri bilgi düzeyinde tutuyor. Sahabenin fedakarane hayatından koparıyor ki İslam'ın aslı o yani. Ne kadar aldıysan Kur'an'ı kalbine o kadar feda edebilirsin. Hayatından, lezzetlerinden, eğlencelerinden. Lezzet eğlence dediğimde hakiki imanın lezzet eğlenceleri değil yani. İçimizdeki nefsin yani affedersiniz hayvanın lezzet ve eğlencelerinden. Bu iş İslam davasında koşturan insanlarda da son bulmuyor. Adam hayatının belli bir dönemini adamış. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Nefis böyle bir adam bırakır mı? Onu da bırak. Mesela düşün Risale-i Nur mesleğinde birisi yıllarca mücadele etmiş. Belli bir noktalara gelmiş, koşturmanın önemini anlamış, ter dökmenin önemini anlamış. Nesillere yetiştiğinde Allah da kalbine âb-ı hayat bırakıyor. Yani kalbindeki imanı hayatlandırıyor. Bu noktaları anlamış, yakalamış. Nefis yine böyle bir adamı bırakmıyor. Diyor ki tamam, içki içme, kumar oynama, kimsenin malına göz dikme, harama nazar etme. Ama geç bir köşede kendine nurlu bir hayat seç diyor. Neyden koparıyor adamı?
mücadeleden koparıyor. Tam bu noktada artık sahabeden kopmuşsun demek. Anladın mı demek istediğimi? Son noktasına kadar Allah Allah. Hele o Mekke döneminde yaşayanlar ömürleri işkencelerle geçmiş. Mekke döneminde niye münafık yok? Niye olsun? Münafık orada ortaya çıksa ben de İslam'a talibim dese işkenceye talibim demek olacak. Münafık markalı araçların, zengin sofraların, paraların, zevkin, rahatın olduğu ortamlarda neşet eder, ortaya çıkar. Şimdi bu dönemde İslam'a bakışa bak. Çoğumuzun zihninde sadece bilgi hükmünde kalmış. Öğrenelim, evimize gidelim Kur'an okuyalım. Ki okuduğun Kur'an evinden çık sahabe gibi oldu. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. Sadece sahabeye hitap edilmiş. Nefis bu vartaya düşürme mücadelesini hiçbir zaman bırakmayacak. Kimi insanlarla hadi içki iç diye uğraş. Kimisiyle hadi şu harama nazar et diye uğraşır. Kimisiyle ya şu ticaretine biraz haram kat. Atsın elindeki malın mülkün diye uğraşır. Kimileri de bu yolları terk etmiştir. Hatta hayatının belli bir döneminde mücadele etmiştir. Birilerinin hidayetine yetişmek için uğraşmıştır. O adamları yine de bırakmıyor. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.